Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler çalkantılı ve inişli çıkışlı bir tarihe sahip. İlişkiler kapsamında zaman zaman yakınlaşmalar, zaman zaman ise iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren gelişmeler yaşandı. İki ülke arasındaki ilişkilerde en kritik boyutlardan biri ise Avrupa Birliği. Zira Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin üyeliği elbette AB'yi de Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki önemli faktörlerden biri kılıyor. Onun bugünkü videosunda Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ve AB'nin bu ilişkilerdeki yerine göz atacağız. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin birçok sorunun gölgesinde ilerlediği bir gerçek. Bu sorunları 3 başlık altında toplamak mümkün. En belirgin sorun Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi meselesi. Yunanistan adalarının da kıta sahanlığı olduğunu iddia ediyor. Bu da özellikle Doğu Akdeniz'de sadece 12 kilometrekare büyüklüğünde ve Türk anakarasına sadece 2 kilometre mesafede olan Meis Adası düşünüldüğünde büyük tartışmalara neden oluyor. Atina'nın Doğu Akdeniz'in büyük bir kısmını böylece kendi yetki alanı ve münhasır ekonomik bölgesi sayması Türkiye ile gerilime yol açıyor. Bir diğer sorun Adalar Denizi'ndeki Yunan adalarının karasuları. Karasuları Lozan Antlaşması ile aslında 3 mil olarak belirlenmişti. Yunanistan 1936 yılında adaların karasularını 6 mile çıkardı. Türkiye de 1964 yılında özellikle Kıbrıs gerilimi nedeniyle aynısını yaptı. 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Yunanistan karasularını 12 mile çıkarma girişiminde bulundu. Türkiye ise 1976 yılında bunun casus belli yani savaş sebebi olacağı kararına vardı. Yunanistan'ın böyle bir adım atması halinde Adalar Denizi'nin kuzeyinden yola çıkan bir Türk gemisi artık Yunanistan'ın iznine tabi olmadan güneye yani Akdeniz'e inemeyecek. Yunanistan'ın devam eden bu isteği ilişkilerde gerilime neden oluyor. Ayrıca 1. Dünya Savaşı sonrası Yunanistan'a silahsızlandırılmış statüyle bırakılan adalar Yunan ordusu tarafından silahlandırılıyor. Türkiye'ye yakın adaların 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmalarına aykırı şekilde silahlandırılması Ankara'da tehdit olarak tanımlanıyor. Türkiye ayrıca Adalar Denizi'nde aidiyatı belli olmayan 152 ada, adacık ve kayanın olduğunu ifade ediyor. Bunların büyük kısmının Yunan işgali altında olduğunu belirtiyor ve müzakere talep ediyor. Yunanistan ise Türkiye'nin 3 mil mesafedeki ada, adacık ve kayalar dışında hiçbir yer üzerinde hak iddia edemeyeceği konusunda ısrarcı. Adalar Denizi'ne dair bir diğer sorun ise Yunanistan'ın karasularının 6 mil olmasına rağmen hava sahasını 10 mil olarak belirlemesi. Bu da Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarının adaların hava sahasını ihlal ettiği yönündeki açıklamalarının inandırıcılığını sorgulatıyor. Zira bir ülkenin karasuları ne kadarsa hava sahası da o kadar olabilir. İlişkilerdeki başlıca sorunlardan bir diğeri Kıbrıs meselesi. Türkiye adada iki devletli çözümü desteklerken 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nı işgal sayan Yunanistan adanın birleşmesini istiyor ve federal çözümü destekliyor. Türkiye geçmişte bu yöndeki girişimlerin başarısız olduğunu, gerçek çözümün ancak iki devletle mümkün olabileceğini vurguluyor. Üçüncü ana sorun ise Batı Trakya Türklerinin hakları. Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin dini özgürlük ve eğitim gibi temel haklarını kısıtlaması gerilime yol açıyor. Lozan'da yer almasına rağmen Batı Trakya Türklerinin kendi dini liderlerini seçememesi de Türkiye'nin eleştirdiği meselelerden. Burada şunu da ifade etmekte fayda var. Yunanistan bu konulardan çoğunu görüşmek, gündeme getirmek dahi istemiyor. Bu nedenle Doğu Akdeniz meselesi Yunan liderler tarafından Türkiye ile aramızdaki tek sorun diyerek yansıtılıyor. Diğer meseleler görmezden geliniyor. Şimdi Doğu Akdeniz'deki karmaşık duruma yakından bakalım. Doğu Akdeniz'de gerilime neden olan meseleyi kıta sahanlığı ve deniz yetki alanları ifadeleriyle özetlemek mümkün. Atina adalarının da kıta sahanlığına sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak bu meseleyi en detaylı şekilde açıklayan emekli Tümamiral Cihat Yaycı gibi uzmanlara göre bunun deniz hukukunda yeri yok. Zira Yunanistan takımada değil yarımada devletidir. Bu nedenle kıta sahanlığı ölçümü en dıştaki adadan değil ana karadan yapılmalı. Yaycı'ya göre Yunanistan 1982 yılındaki BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde bir takımada devleti olarak tanınma konusunda ısrarcı olmuş ancak bunu kabul ettirememiştir. Ölçüm ana karadan değil de Yunanistan'ın istediği gibi en dıştaki adalardan yapılırsa Adalar Denizi tamamen Yunan suyu haline gelir. Türk uzmanlar bu talebin hukuksuzluğunu sergilemek üzere sık sık dünyanın farklı bölgelerindeki benzer durumlara atıfta bulunuyor. Örneğin İspanya'nın Fas kıyılarında adalara sahip olduğu, ölçümün ana karadan yapıldığı, adaların kıta sahanlığı olmadığı belirtiliyor. Bu bağlamda coğrafyanın üstünlüğü ilkesi gündeme geliyor.
Yunanistan'ın kendi yüz ölçümünden en az 4000 kat büyük bir kıta sahanlığı talep ettiği Meis Adası'na bakalım. Bu ada Türk ana karasının kıta sahanlığı üzerinde yer alıyor. Bu nedenle ayrı bir kıta sahanlığı üretmesi mümkün değil. Çünkü uluslararası deniz hukukuna göre ana kara adadan üstündür. Bir ada ancak bir ana karanın kıta sahanlığı üzerinde yer almıyor ve 200 mil mesafenin dışında bulunuyorsa kıta sahanlığına sahip olabilir. Güney Çin Denizi'ndeki adalar gibi. Yunan talepleri Sevil haritası olarak bilinen haritada gösteriliyor. 2000'lerin başında Sevilla Üniversitesi tarafından AB'nin talebi üzerine hazırlanan haritada Yunanistan'ın deniz yetki alanları son derece maksimalist bir şekilde gösteriliyor. Yunanistan yönetimi haritanın resmi siyasetlerini simgelemediğini ve devlet belgesi olmadığını ifade ederek suçlamaları reddediyor. Türkiye ise kendi doktrinini, Mavi Vatan doktrinini geliştirmiştir. Mavi Vatan ile Türkiye'nin çevresindeki denizler ana kara kadar önem kazanmaktadır. Deniz yetki alanlarındaki Türk hakları sergilenmektedir. Emekli Amiral Cem Gürdeniz'in ifadesiyle Mavi Vatan, Türkiye'nin karaya itilmesine yönelik çabalara karşı bir manifestodur. Ayrıca yine Gürdeniz'e göre Mavi Vatan sadece Türkiye için değil, diğer Türk devletleri için de denize çıkış kapısı görevi görmektedir. Türkiye, Kasım 2019'da Libya ile imzaladığı deniz anlaşması ile birlikte Mavi Vatan sınırlarını BM'ye resmen ilan etmiştir. Anlaşma Eylül 2020'de BM tarafından tescil edilmiş, Mavi Vatan sınırları kabul görmüştür. Doğu Akdeniz'i önemli kılan bölgedeki zengin yeraltı kaynaklarıdır. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervleri uzmanlara göre Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık Türkiye'nin kimsenin hakkını elinden almayacağını, ancak kendi haklarından taviz vermeyeceğini, Doğu Akdeniz'de adil bir paylaşımın mümkün olduğunu dile getiriyor. Kıbrıs da bu tartışmanın bir parçası. Yunanistan, Türkiye'nin adayı işgal ettiğini iddia ederek TPAO'nun bölgede petrol ve doğalgaz araması çalışmalarının yasa dışı olduğunu savunuyor. Türkiye ise KKTC'nin verdiği ruhsatlar doğrultusunda belirlenen alanlarda sismik araştırmalar ve sondajlar gerçekleştiriyor. Doğu Akdeniz'in diğer bölgelerinde de Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin gemileri tarafından sismik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Türkiye ayrıca belirlediği kıta sahanlığı içerisinde Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileriyle faaliyet göstermiştir. Yunanistan bu faaliyetleri de gerilimi artıran adımlar olarak değerlendirmiş ve yasa dışı olarak tanımlamıştır. Dünya ülkelerinin askeri güçlerini bir istatistik halinde toplayan ve karşılaştıran Global Firepower Endeksinin 2024 listesine baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yunan ordusuna göre çok daha avantajlı bir konumda olduğunu söylemek mümkün. Küresel listede Türkiye 8. sırada yer alırken Yunanistan 32. sırada. İki ülke özellikle hava ve deniz kuvvetleri alanında rekabet içerisinde. Yunanistan hava kuvvetleri için ABD'den 20 adet F-35 tedarik edecek. Daha sonra 20 F-35 daha satın alma opsiyonuna sahip. Yunanistan 24 adet Fransız üretimi Rafale'yi filosuna katmak için de anlaşma sağladı. Yunanistan ayrıca Block 50 F-16 savaş uçaklarını modernize ederek F-16 Viper Block 70 seviyesine çıkarmak için ABD ile anlaşmaya vardı. Yunanistan bu sayede 2030 yılından önce 121 F-16 Viper Block 70'ten oluşan homojen bir filo kurmayı hedefliyor. Eski F-16 Block 30, Mirage ve F-4 savaş uçakları ise elden çıkarılıyor. Türkiye uzun vadeli bir yaklaşım sergileyerek Türk savunma sanayinin yerli üretim ürünleriyle hava kuvvetlerini güçlendiriyor. Farklı İHA ve SİHA'lar Türk Hava Kuvvetleri'nin en önemli silahlarından. Türkiye gerek terörle mücadelede, gerekse olası bir savaşa hazırlık seviyesinin yükseltilmesinde artık efsane haline gelen Bayraktar TB2, Anka-2, Akıncı ve Aksungur gibi İHA SİHA'lardan istifade ediyor. Son olarak rampaya sahip gemilere iniş ve kalkış özelliğiyle Bayraktar TB3 ile insansız muharip uçaklar Kızıl Elma ve Anka-3, Türkiye'nin hava gücüne çok kritik kabiliyetler kazandırıyor. Türkiye'nin S-400 gerilimi sonucunda F-35 programından çıkarılması, hava kuvvetlerinin modernizasyon çabalarını sekteye uğrattı. Ancak Türkiye, ABD ile sağladığı anlaşma sonucu 40 adet F-16 Block 70 savaş uçağı satın alacak. Ayrıca 79 adet modernizasyon kitiyle envanterindeki F-16 savaş uçaklarını elden geçirerek bir üst seviyeye taşıyacak. Hava kuvvetleri için en önemli gelişme Milli Muharip Uçak Kaan. TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen ve ilk uçuşlarını gerçekleştiren Kaan'a bugüne kadar 2 milyar dolar yatırım yapıldı. 2028 yılında 20 adet Kaan'ın teslim edilmesi hedefleniyor. Deniz projelerinde ise Türkiye'nin Yunanistan'a göre açık ara önde olduğunu ifade etmek mümkün. Türkiye 2023'te hizmete giren dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemisiyle önemli bir güç faktörüne sahip.
TCG Anadolu 1200 kişilik kapasitesinin yanı sıra onlarca SİHA ve helikopter ile çok sayıda tank ve zırhlı araç taşıyabiliyor. Tabur büyüklüğünde bir kuvvet, ana üs desteği gerekmeden sevk edilebiliyor. Milgen projesiyle Türkiye kendi fırkateynlerini, korvetlerini üretiyor. İstif sınıfı fırkateynler ve ada sınıfı korvetlerin yanı sıra TF-2000 hava savunma fırkateyni için de tasarım çalışmaları sürüyor. Öte yandan azami yerli katkıyla Reis sınıfı denizaltıların üretimi ve yerli uçak gemisinin tasarım çalışmaları da devam ediyor. Türkiye ayrıca Marlin ve ULAK gibi SİDA'larla, yani silahlı insansız deniz araçlarıyla denizlerde büyük bir güç unsuruna sahip. Bu tarz silahların nedenle etkili olduğu Ukrayna Savaşı'nda benzer sistemlerle kanıtlandı. Yunanistan ise son yıllarda Fransa'dan satın aldığı 3 adet Belharra fırkateyni ve ABD'den hibe yoluyla teslim alacağı 4 adet LCS sınıfı kıyı savunma gemisiyle filosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak ABD'nin teslim edeceği gemiler, kronik sorunlar ve yüksek bakım maliyeti nedeniyle sadece 13 yıl hizmette kaldı. Daha sonra yedek filoya aktarıldı. Yani ABD gemileri Yunanistan'a vererek bir nevi kurtulmuş oldu. ABD, Yunanistan'ı aynı zamanda LCS sınıfı gemilerin yerini alacak olan Constellation sınıfı fırkateynlerin proje sürecine dahil etti. Ki bu gelecekte Yunan donanması için önemli olacaktır. Yunanistan, Meko sınıfı fırkateynlerini de modernize edecek. Ancak Yunanistan, Türkiye'nin aksine ne hava ne de deniz kuvvetlerinde kayda değer yerli projelere sahip değil. Bunu üst düzey hükümet üyeleri de dahil olmak üzere Yunan yetkililer de kabul ediyor. Türkiye'nin Yunanistan'ın aksine savunma sanayi konusunda çok ileri bir aşamada olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin sadece silahları değil, bu silahlara ait füze ve roket şeklinde çok farklı mühimmatları da kendi imkanlarıyla üretmesi savunma sanayini daha da güçlü kılıyor. AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini yasa dışı olarak tanımlıyor ve ana silahına yaptırımlara başvuruyor. Türkiye'nin Libya Anlaşması kapsamında belirlenen alan içerisinde faaliyet göstermesine AB sert tepkiyle karşılık verdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye provokasyonlara ve baskılara son vermeli diyerek Yunanistan'ın arkasında durduklarını ilan etti. Ayrıca Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit etti. Ankara bu eylemlere devam ederse elimizdeki tüm imkanları ve seçenekleri kullanırız dedi. Daha sonra yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmek zorunda kalan dönemin Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz da Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı. Birçok Avrupalı siyasetçi, Türkiye bir üye ülkenin hava sahasına ve deniz alanına yönelik ihlallerde bulunuyor şeklindeki açıklamalarla Yunanistan'ın taleplerine dolaylı olarak desteklerini ifade ettiler. ABD, Kasım 2019'da Türkiye'nin özellikle Kıbrıs Adası çevresindeki sismik araştırma ve sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım uyguladı. Türkiye, AB karşıtı söylemlerini sertleştirdi, tek taraflı hamlelerde ve provokasyonlarda bulundu denildi. Yaptırımlar kapsamında bu çalışmalara katılan şirketler ve kişiler hedef alındı. Varlıkları donduruldu ve seyahat yasağı konuldu. Türkiye ise yaptırım dilinin yapıcı olmadığını vurgulayarak böyle bir tutumun AB'yi sonuca götürmeyeceğine dair uyarıda bulundu. AB'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a desteğinin bir diğer boyutu, Atina'nın hayalini kurduğu boru hattı projesi. Atina, İsrail'den başlayarak Kıbrıs ve Girit'ten geçecek olan bir Doğu Akdeniz boru hattı ile bölgedeki gaz rezervlerini İtalya üzerinden Avrupa'ya ulaştırmayı hedefliyor. Proje, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği deniz yetki alanını ihlal ediyor. Yani bu proje Yunanistan için aslında bir nevi kendi iddia ettiği deniz yetki alanının da uluslararası anlamda kabul edilmesi anlamını taşıyor. Avrupa Birliği Komisyonu, Kasım 2023'te Türkiye'yi es geçecek olan bu girişimin öncelikli projeler listesinde yer aldığını ilan etti. Ancak projenin gerçekten hayata geçip geçemeyeceği meçhul. ABD 2022 yılının başında projeye destek vermeyeceğini resmen ilan etti. Projenin mali açıdan uygulanabilir olmadığı belirtildi. Yunan medyasının o dönem yayınladığı haberlerde artık projenin hayata geçmesinin çok zor olduğu, ABD'nin kararında Türkiye hassasiyetinin de etkili olduğu ifade edildi. AB'nin destek vermeye devam ettiği 900 kilometre uzunluğundaki projenin 6 milyar euro civarında bir maliyetinin olması öngörülüyordu. Önceki sorularda da bahsi geçen Türkiye-Libya Anlaşması, Türkiye'nin kıta sahanlığı ve deniz yetki alanı ilanı için mihenk taşı olmuştur. 27 Kasım 2019 tarihli bu münhasır ekonomik bölge anlaşmasıyla Türkiye deniz yetki alanını BM'ye ilan etti. Anlaşma 2020'de BM Genel Sekreteri tarafından tescil edildi. İki ülke arasında imzalanan bu anlaşma ile kazan temelinde her iki ülkenin de deniz hakları güvence altına alınmış oluyor. Türkiye, anlaşma sayesinde kendi münhasır ekonomik bölgesinin dışında Libya'nın münhasır ekonomik bölgesinde de ana karasında da hidrokarbon arama yetkisi kazanıyor.
Türkiye ve Libya belirlenen alanlarda ortak faaliyetlerde bulunabilecek, hidrokarbon rezervleri üzerinde hak sahibi olacak. Anlaşmanın en önemli hususlarından biri ise Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarıda tutan girişimleri boşa çıkarmış olması. Örneğin daha önce bahsettiğimiz Doğu Akdeniz boru hattı projesi gibi. Doğu Akdeniz'de en uzun ana kara kıyısına sahip olan Türkiye, kendisini burada önemsiz bir aktör gibi lanse etmeye yönelik oldu bitti girişimlerinin önüne set çekmiş, söz sahibi olduğunu ilan etmiştir. Öte yandan Kıbrıslı Türklerin egemenlik haklarının hiçe sayılmasına da sessiz kalmayacağını Libya Anlaşması ile sahada ilan etmiştir. AB yine burada da Yunanistan'ın arkasında durarak Türkiye-Libya Anlaşması'nı kesin bir dille reddetmiştir. AB'den anlaşma 3. devletlerin egemenlik haklarını ihlal ediyor, deniz hukuku ile bağdaşmıyor ve 3. devletler için herhangi bir yasal sonuç doğuramaz şeklinde bir açıklama yapıldı. Bölgesel istikrarı bozacak eylemlerden uzak durulmalı diye de bir uyarı yapıldı. AB yetkilileri Türkiye'yi AB bölgesi üzerinde hak iddia etmekle suçladı. Aynı kaynaklar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mevcut durumu değiştirmek istediğini ifade ederken Türkiye'yi bir nevi Rusya'nın peşinden gitmekle suçladılar. Türkiye bu eylemlerinde belli bir örneğe göre hareket ediyor diyen kaynaklar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına atıfta bulundular. Avrupa toprağı üzerinde hak iddia etmekle başlayan bir sürecin nereye gittiğini gördük dediler. Yani aslında Türkiye'nin de buradan yola çıkarak AB'ye karşı yeni bir cephe açabileceğini ima ettiler. Ayrıca üst düzey AB yetkilileri gerilimin Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine engel olduğuna yönelik serzenişte bulundular. AB Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Kıbrıs bölünmüş olduğu sürece AB tam olarak birlik olamaz dedi. AB içerisinde Yunanistan'a belki de en ateşli şekilde destek veren ülke Fransa'dır. Fransa bu konuda sık sık sözleri ve eylemleriyle dikkat çekiyor. Bu destek kendini askeri olarak da gösteriyor. Örneğin Ağustos 2020'ye gidelim. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen Türk kıta sahanlığındaki faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim had safhadaydı. Hatta öyle ki bölgede her iki ülkenin araştırma ve sondaj gemilerini koruyan Türk ve Yunan savaş gemileri karşı karşıya geliyor, savaş riskinden bahsediliyordu. Fransız lider Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e Fransız ordusunun durumu gözlemleyeceğini söyledi ve harekete geçti. Bir askeri tatbikat için Rum kesiminde bulunan Rafale savaş uçakları Girit'teki Yunan Suda hava üssüne gönderildi. Ayrıca Fransız Lafayette fırkateyni Yunan ordusuyla Doğu Akdeniz'de boy gösterdi. Macron, Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını geçici olarak artırmaya karar verdim dedi ve ekledi. Türkiye'nin petrol aramalarına dair tek taraflı eylemleri gerilime yol açıyor. Eylül 2021'de Yunanistan ile Fransa arasında ortak savunma anlaşmasına imza atıldı. Buna göre iki ülke bir diğerinin saldırıya uğraması halinde birbirlerine askeri destek sağlamayı taahhüt ettiler. Fransa anlaşma kapsamında Yunanistan'a 3 milyar euro değerinde 3 adet Belharra fırkateyni ve 3 adet Govend korveti sattı. Fransa bu anlaşma ile birlikte olası bir askeri çatışma durumunda Yunanistan'ın arkasında olduğunu resmen ilan etti. Macron ayrıca Türkiye'nin Yunan adalarının silahsızlandırılmasına yönelik çağrılarına da cevap verdi ve başta Fransa olmak üzere tüm Avrupalıların Yunanistan'a desteğini ilan ediyorum dedi. Macron, kimse bir üye ülkenin egemenliğini sorgulayamaz diyerek Türkiye'ye adeta meydan okudu. Ayrıca stratejik ortaklığımız Doğu Akdeniz'de gerilim yaşanmasına izin vermeyecek dedi. Bu açıklamaların hepsiyle her fırsatta Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındaki tavrını açıkça dile getirdi. Fransa'nın hiç şüphesiz Avrupa'nın tamamını ilgilendiren bu meseledeki yaklaşımı Yunanistan'a duyulan dostluktan öte AB içerisinde bir lider haline gelme çabasının parçası. Bu çaba Ukrayna Savaşı'nda da kendini gösteriyor ne de olsa. Fransa, Rusya'ya karşı çok daha sert bir tutum çağrısıyla birliği sürükleyen ülke konumuna gelmek, AB liderliğinde Almanya'yı tahtından etmek istiyor. Batı medyasında da Fransa'nın ve Macron'un çabası yer buluyor. Bir diğer boyut ise Fransa'nın Türkiye ile rekabeti. Türkiye, Libya'da Trablus hükümetinin düşmesini ve Fransa destekli Halife Haftar'ın kazanmasını engelleyerek en önemli aktör haline geldi. Daha önce Fransız sömürgesi olan Afrika ülkelerinde Türkiye'nin nüfuzu artarken Fransa her geçen gün daha da etkisizleşiyor. Her ne kadar AB ittifak olarak Yunanistan'ın arkasında dursa da Türkiye-Yunanistan gerilimine farklı yaklaşımlar olduğu da bir gerçek. Her AB ülkesi Fransa gibi sert bir yaklaşımın destekçisi değil. Bu nedenle aslında AB içerisinde özellikle gerilimin doruk noktasına ulaştığı dönemlerde bir Yunanistan çatlağından bahsetmek mümkün. Fransa, Türkiye karşıtı cephenin liderliğini üstlenirken AB içerisinde önemli nüfuza sahip ülkeler gerilimi daha da artıracak adımlar yerine yatıştırıcı önlemlerden yana.
Almanya, İspanya ve İtalya gibi ülkeler bu noktada en belirgin örnekler. Öyle ki Ağustos 2020'de bir AB zirvesinde yukarıda saydığımız ülkelerin yanı sıra Macaristan, Malta ve Bulgaristan gibi ülkeler Türkiye karşıtı cephenin baskılarına rağmen Ankara'ya ek yaptırımları veto etti. İlgili ülkeler yaptırım uygulamak yerine diyaloğun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Dönemin Alman şansölyesi Merkel, Yunanistan'ı haklı olduğu konularda desteklemeliyiz diyerek bir nevi desteğin koşulsuz şartsız olmaması gerektiğini vurgulamış, haklılık ilkesini öne çıkarmıştır. Aynı zamanda AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in danışmanı Nathalie Tocci, Yunanistan'da tepki çeken paylaşımlara imza atmıştı. Tocci, sosyal medya hesaplarından Yunanistan'ın kıta sahanlığı iddialarını topa tutmuş ve alaya almıştı. Bazı ülkelerin Türkiye'ye karşı yumuşak tutumu, karşıt görüşlü ülkeler tarafından tavizlere yol açan bir tutum olarak eleştiriliyor. Yine Rusya örnek gösteriliyor. Ancak yumuşak tavırdan yana olan ülkeler ise zıtlaşmanın bir yere varmayacağını, bu şekilde çözüm sağlanamayacağını ifade ediyor. Avrupa Birliği perspektifinden bakıldığında Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin en kritik meselelerinden biri de göç. Türkiye'deki milyonlarca mültecinin büyük bir kısmının asıl hedefi Avrupa. Milyonlarca insanın Avrupa'ya akın etmek istemesi ise Avrupa Birliği'ne göre kendileri için adeta bir kabus. Türkiye-Yunanistan sınırı Avrupa Birliği'nin dış sınırlarından biri olduğu için birlik burayı bir nevi bir savunma hattı sayıyor. Mültecilerin Avrupa'ya akın etmesinden endişe duyan AB, bu konuda Yunanistan'a her türlü desteği veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılında AB'nin mülteciler konusunda Türkiye ile yük paylaşımına özen göstermediğini eleştirmişti. Erdoğan, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere bu nedenle artık engel olunmayacağını da ilan etmişti. Türkiye'nin eleştirileri ve sınır kapılarının açılması hamlesi sonrası AB'den büyük tepki yükseldi. Aynı zamanda Türkiye'ye karşı Yunanistan'a verilen destek vurgulandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Yunanistan'a gerekli tüm yardımı yapacak açıklamasında bulundu. Ayrıca Türkiye'yi ima ederek Avrupa'nın birlik ve beraberliğini test etmek isteyenler hayal kırıklığına uğrayacak dedi. Von der Leyen bu sözleri Atina'ya destek için Başbakan Mitsotakis ile birlikte Yunanistan-Türkiye sınırını ziyaret ettiği esnada sarf etti. Elbette Yunanistan AB'nin mülteci endişesinin farkında. Ve bu durum Türkiye'ye karşı AB'nin desteğini arkalarına almak için Yunanistan yönetimi tarafından yoğun olarak vurgulanan meselelerden biri. Atina sadece kendi ülkemizi değil, Avrupa'yı da koruyoruz diyerek sık sık bunu ifade ediyor. Yunanistan'a verilen AB desteği sahaya da yansıyor. AB sınır güvenliği birimi Frontex ile Türk sahil güvenliği Adalar Denizi'nde zaman zaman karşıya geliyor. Frontex'in şişme botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerin hayatlarının tehlikeye atılmasına göz yumduğu ortaya çıkmıştı. Alman dergisi Der Spiegel tarafından yayınlanan kapsamlı bir araştırmaya göre Frontex, mültecilerin AB yasalarına aykırı şekilde Türkiye karasularına geri itilmesine seyirci kaldı ve destek verdi. Ortaya çıkan görüntülerde Yunan sahil güvenlik birliklerinin şişme botları patlattığı, motorlarını bozduğu ve hatta ateş açtığı görüldü. Yunanistan sahil güvenliği tarafından Frontex gözetiminde geri itilen mülteciler daha sonra Türk sahil güvenliği tarafından kurtarılıyor. Pushback olarak tanımlanan geri itme süreci AB yasalarına aykırı. Çünkü hem insanlık dışı sayılıyor hem de ne olursa olsun mültecilerin ülkeden gönüllü şekilde ayrılması için zaman tanınması gerekiyor. Yunanistan'ın AB desteğiyle Adalar Denizi'nde yaptığı bu hamleler Türkiye ile hem diplomatik olarak hem de sahada gerilime yol açıyor. Atina Bildirgesi, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan yakınlaşmanın bir ürünüdür. Bildirge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2023'teki Atina ziyaretinde imzalandı. Bildirgeye göre iki ülke siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacak. İmzalanan belgenin iki ülke arasındaki olumlu atmosferi ve gündemi teşvik etmesi hedefleniyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklardan bahsetmiştik. İşte bildirge bu anlaşmazlıkların ancak ve ancak barışçıl yollarda ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ortak ilgi alanına giren konularda istikşafi ve istişari görüşmeler yapılacak, yersiz gerginlik kaynaklarının ortadan kaldırılması için çaba gösterilecek. Ayrıca ticaret, ekonomi, ulaştırma, enerji, bilim ve teknoloji gibi sorunsuz diyebileceğimiz alanlarda işbirliği teşvik edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Mitsotakis tarafından imzalanan bildirge her ne kadar yasal yükümlülükler barındırmasa da çok önemli bir dostluk anlaşması. Zira 1930 yılında İsmet İnönü ve Eleftherios Venizelos tarafından imzalanan anlaşmanın ardından ikinci dostluk anlaşması olma özelliği taşıyor. Türkiye ile Yunanistan arasında sakin ve işbirliğine dönük ilişkiler hedefleyen bu bildiri özellikle bazı Yunan siyasetçilerin de tepkisini çekti.
Anlaşmanın Türkiye'ye taviz vermek anlamına geldiği, bu nedenle Atina açısından olumsuz bir girişim olduğu yönünde eleştirilerde bulunuldu. Yunan halkı 2023 yılındaki seçimlerde ülkeyi 4 yıl boyunca daha yönetmesi için bir kez daha Başbakan Mitsotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi'ni seçti. Yeni Demokrasi %40 oy oranı ile ikinci sırada %17 oy alan Syriza'ya büyük bir fark attı, kesin bir zafer elde etti. Şimdi Yunan hükümetinin önünde acil bir şekilde ilgilenmesi gereken bir takım meseleler var. Bunlardan biri iklim değişikliği. Yunanistan son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle meydana gelen sellerin ve orman yangınlarının etkisinde. Başbakan Mitsotakis sık sık iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlerle mücadele için yüz milyonlarca euro değerinde paketler açıklıyor. Mitsotakis'e göre Yunanistan iklim değişikliğine karşı adeta barış döneminde bir savaş veriyor. Meydana gelen hasarın onarılmasına yönelik çalışmalar Yunan ekonomisinin sırtına ek bir yük yüklüyor. Başbakan iklim değişikliğiyle ve bu değişikliğin getirdiği felaketlerle mücadelenin önceliklerinden biri olacağını duyurmuştu. Mitsotakis hükümeti ayrıca yargı reformları gerçekleştirmeyi ve Yunanistan'ın hukuk alanındaki zayıf noktalarını tespit edip onarmayı da hedefliyor. Bu kapsamda ülkenin ceza sisteminde ve mahkemelerin organizasyonunda köklü değişiklikler planlanıyor. Bir diğer kritik sektör ise sağlık sektörü. Hükümet ulusal sağlık sistemini geliştirmeyi ve hastaneleri iyileştirmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz seçimlerin gösterdiği üzere Yunanistan siyasetinde endişe verici hususlardan biri tüm Avrupa'da olduğu gibi aşırı sağcı partilerin yükselişi. Aşırı sağcı partiler 2023 seçimlerinde 34 sandalye kazandı ve özellikle Spartalılar Partisi'nin yükselişi Yunan siyasetçileri endişelendirdi. Yasaklanan ırkçı Altın Şafak Partisi'nin Spartalılar Partisi'ne desteği durumun vehametini gözler önüne serdi. Altın Şafak kadrosunun dağılmasıyla birlikte Yunanistan'da aşırı sağın zayıflayacağı düşünülmüştü. Ancak son seçimler bunun doğru olmadığını kanıtladı. Yunan siyasetinin gündemindeki bir diğer konu ise ana muhalefet partisi Syriza'nın 2023 seçimlerindeki kötü sonuçların ardından ayağa kalkma çabaları. Parti, yeni lideri Stefanos Kasselakis ile eski günlerine dönmek istiyor. Ekonomik olarak ise devletin borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının iyileştirilmesi en önemli gündem maddelerinden. Zira Yunanistan bu alanda %161 oranıyla Avrupa'da ilk, dünyada ise ikinci sırada yer alıyor. Yunanistan'ın Merkez Bankası tarafından tanımlanan ekonomik gündem maddelerinden bir diğeri ise cari açığın düşürülmesi. Ayrıca yine enflasyonun artış hızının düşürülmesi de özellikle yeni Mitsotakis hükümetinin hedefleri arasında. Öte yandan Yunanistan birçok derecelendirme kuruluşu tarafından BBB- olarak tanımlanan kredi notunu iyileştirmenin peşinde. Bu şekilde ekonominin dışarıdan gelebilecek darbelere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Uzmanlar Yunanistan'da 2009-2018 yılları arasında etkili olan ekonomik krizin etkisinden yavaş yavaş çıkıldığı görüşünde. Ancak buna rağmen zorlukların henüz aşılmadığı, reformların sürmesi gerektiği belirtiliyor. Türkiye'deki milyonlarca mültecinin büyük bir kısmının asıl hedefi Avrupa. Milyonlarca insanın Avrupa'ya akın etmek istemesi ise Avrupa Birliği'ne göre kendileri için adeta bir kabus.